Duyduk duymadık demeyin. Orkidelere çiçek açtırmak için bildiğim tüm sırları 17 maddede açıklıyorum. İndirimden aldığım orkidelerimi yeniden çiçeklendirirken neler yaptığımı tek tek anlattığım videoma, Orchid Goodies kanalıma hoş geldiniz. Birinci püf nokta. Orkidelerinizi banyoya koyun. Yanlış duymadınız. Banyo yapmadan önce su gelmeyecek şekilde orkidelerinizi uygun bir yere konumlandırın. Orkideler için hayati önemli olan 3 şey ışık, sıcaklık ve nemdir. Siz duşunuzu alırken orkideniz de su buharından faydalansın. Haftada bir kez 10-20 dakika çiçeklenmeyi teşvik edersiniz ve çok daha sağlıklı orkideleriniz olur. Ben bu yöntemi indirimden aldığım 2 orkidemi banyoda karantina altında tutarken keşfettim. Ve ilk çiçeklenen orkidelerim bu 2 orkideydi. Tabii uygulama sonrasında yaprak aralarında su kalmamasına dikkat edin. İkinci püf nokta, hava köklerini aktifleştirme. Sakın hava köklerini kesmeyin. Onları bir çay bardağı su içerisine koyun ve nasıl aktifleştiklerini görün. Hem buhar banyosu hem de hava köklerini bu şekilde nemlendirmek saksı köklerinin yükünü hafifletir ve orkidede çiçeklenmeyi teşvik eder. Özellikle kaloriferli ve düşük nemin olduğu evlerde buhar banyosu ve hava köklerini bu şekilde nemlendirmek çok önemli. Kanalımda hava köklerin bakımı ile ilgili detaylı bir video mevcut. Lütfen yukarıdaki linkten ya da açıklamalardan ulaşın. Eğer hava kökleri bardak içerisine koyacak kadar uzun değilse bir sprey yardımıyla da onları nemlendirebilirsiniz. Ancak rutin sulamalarınızda muhakkak sade suyla hava köklerini nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Üçüncü püf noktası doğru karışımı seçmek ve saksı için nem dengesini iyi kontrol etmek. Evinizin nem dengesi düşükse, orkidelerinizi çok sık sulamak zorunda kalıyorsanız bu bir sorundur. Saksı için nemi biraz daha arttırabilmek için az bir miktar Hindistan cevizi kabuğu ya da yosun gibi nem tutucu özelliği olan karışımlar ekleyebilirsiniz. Ancak saksı içerisindeki nem fazlaysa havalandırmayı arttırabilmek adına saksı etrafına delikler açabilirsiniz. Bu evinizin nemine göre, her orkidenin türüne göre değişiklik gösterebilir. Gördüğünüz gibi benim bazı orkidelerimin saksılarında delik varken bazılarında yok. Çünkü bu tamamen orkidenin toprak karışımına ve evin nem dengesine göre değişir. Dördüncü püf noktası gübreleme takvimi. Ben orkidelerim için sadece evdeki malzemelerle doğal gübreler hazırlıyorum ve bunlara ayda bir dönüşümlü olarak veriyorum. Peki ayda bir gübreleme ne demektir? Mesela bugün ayın 1'i ve siz orkidenize muz kabuğu gübresi verdiniz. Orkidenizin köklerini takip edeceksiniz. Kuruma olduktan sonra sade sulamayla sulama yapacaksınız. Ve tekrardan orkidenizin kökleri kuruduğunda artık ikinci farklı bir gübre verebilirsiniz. Mesela pirinç suyu. Kesinlikle üst üste 2 aynı gübreyi vermeyin ve muhakkak her 2 gübreleme arasına bir sade sulama ekleyin ve kök rengini takip ederek bunları yapın. Kesinlikle her sulamada orkidelerinize bir katkı vermeyin ve gramajlara, dozajlara, uygulanışa çok dikkat edin. Büyük tomurcuklu orkidenize sade su verin. Çiçekli orkidenize de ayda 1 ya da 2 ayda bir seyreltilmiş pirinç suyu verin, başka bir şey vermeyin. Beşinci püf noktası, kuru köklere gübre dökmeyin. Orkidelerinize gübre vermeden önce muhakkak orkide toprağının hafif nemli olduğuna, köklerin hafif yeşile döndüğüne emin olun. Bunu yaptığınız takdirde orkideleriniz çok daha güzel şekilde gübreyi absorbe eder ve kök yanıklarının önüne geçersiniz. Altıncı püf nokta, internette gördüğünüz her tarifi yapmayın. Hayır, orkideye kola veremezsiniz. Hayır, orkideye süt veremezsiniz. Hayır, orkideye ekmek veremezsiniz. Bakın, çok büyük bir kanalda orkideye un vererek gübre hazırlıyor. Ben kanalımdaki bütün tarifleri hazırlarken orkidelerinde bir can olduğunu, onlara sevginizi verdiğinizi, para, vakit ayırdığınızı bilerek bunun bilincinde hazırlıyorum. Unutmayın ki gördüğünüz her viral olmuş içerik doğru içerik değildir. Orkideler hakkında genel bilgiler edinin. 7. püf nokta, gece gündüz sıcaklık farkı.
Hava sıcaklıklarının 15 derecenin altına düşmediği zamanlarda orkidenizi dışarıya çıkarın. Ne kadar yapsanız kârdır. Orkidenizin gece gündüz sıcaklık farkını hissetmesi ve çiçeklenmeye teşvik olması önemli. 8. püf nokta böceklerle mücadele. Thrips, unlu bit böceği, kırmızı örümcek gibi orkide zararlılarıyla nasıl mücadele edeceğinizi öğrenin. Bir dilim patatesi belirli rutinlerle orkidenizin saksısına koyduğunuzda bu şekilde böceklerle karşılaşıyorsanız tedavi için haftada bir kez, önleyici amaçlı ayda bir veya 2 kez yapraklara nim yağı yani tesbih ağacı yağı verin. Yarım çay kaşığı tesbih ağacı yağı ve çay kaşığının ucuyla Arap sabunu ya da doğal sabunu karıştırın. Güzelce yaprakların üstünü ve altını bu karışımla silin. Ancak bazen toprak değişimi yapmanız da gerekebilir. Bununla ilgili harika videomu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ancak hemen saksı değişimi düşünmeyin. Eğer köklere zarar vermiyorlarsa böcekleri patatesle toplama, tesbih ağacı yağıyla yaprak temizliği yaparak popülasyonlarını bozmayı hedefleyin. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoyu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. 9. püf nokta zamanında ve doğru budama. Çiçekler döküldükten sonra bitkinin dinlenmesi ve enerjisini toplaması için 15 gün bekledikten sonra en son çiçeğin döküldüğü yerin altından dalı kesin ve tarçın sürün. Kapalı boğumlardan tekrardan çiçek çıkacaktır. 10. püf nokta orkideyi doğru yere koymak. Hayır, pencereden birkaç adım uzaklıkta ama aydınlık bir yer orkide için yeterli değildir. Işık orkide için çok ama çok önemlidir. Bu pencere benim evimde sabah güneşi alan ve gün boyunca aydınlık, güzel ışık alan bir pencere. Orkidelerim en güzel bu pencere önünde gelişim gösterdi. Sizler de orkidelerinizi pencereye yapıştırın. Tabii yaprakların cama değmemesine dikkat edin. Soğuk yanığı olmasınlar. 11. püf nokta kıyas yapmayın. YouTube'da gördüğünüz o devasa yapraklı, durmadan çiçek sapı çıkaran, yeni çiçekler veren, yapraklar çıkaran orkidelerin sırrını açıklıyorum sizlere. Bitki büyütme ışıkları. Ben orkidelerimi pencere önünde büyütüyorum. Ancak koleksiyonumu daha büyütmek istediğimde ya da bu işi çok daha profesyonel yapmak istediğimde bu şekilde raflı ve büyüme ışıklarının olduğu bir sistem kurabilirim. Eğer sizin de evinizde çok fazla ışık yoksa bu yöntemi deneyebilirsiniz. İnsan için vücutta kan neyse orkide içinde ışık odur. Bu arada sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına sorularınızı yazın. Ayrıntılı bir şekilde cevaplandırıyorum. 12. püf nokta her dönemin ihtiyacına göre gübre seçimi. Orkideniz gelişim dönemindeyken azot ağırlıklı, çiçeklenme öncesi döneminde yani tomurcuklu dönemde fosfor ve potasyum ağırlıklı, çiçekli dönemdeyken de sadece suya ihtiyaç duyarlar. Her dönemde her gübreyi kullanamazsınız. Lütfen bunları öğrenin. 13. püf nokta yaprak aralarında su bırakmamak. Bu çok basit gibi görünüyor ama gerçekten hayati öneme sahip. Bunu yaparsanız yaprak aralarından bitkiye yayılan bir mantara, çürümeye hoş geldin dersiniz. Lütfen sulama sonrasında ya da yaprak temizliği sonrasında kuru bir peçeteyle yaprak aralarındaki nemi alın. Özellikle orta yaprak yani taç yaprak çürümesi orkidenizin tamamen ölmesine neden olabilir. Bu yüzden bu konuyu çok dikkate alın ve yaprak aralarında asla nem bırakmayın. 14. püf nokta kök rengine göre sulama. Geçenlerde bir videonun altında hava köklerinin griye döndüğünde orkidenin sulanmasına dair bir yorum okudum. Gözlerime inanamadım. Saksı içindeki kökler yeşilse orkidenin suya ihtiyacı yoktur. Kökler gri ise orkidenin suya ihtiyacı vardır. Tek bakmanız gereken yer saksı içindeki kökler. Takvime göre değil, köklere göre sulama yapın. 15. püf nokta doğru sulama tekniği. Ben orkidelerimi daldırma yöntemi kullanarak suluyorum. Çünkü bana hem daha kolay geliyor hem de orkideler çok daha güzel suyu emiyorlar. Şunu unutmayın ki her sulama tekniği her orkide için uygun değildir. Normalde yarım çay bardağı su bir orkide saksısı için yeterlidir. Suyu üstten koyarsınız ve alttaki tabakta birikir. Kökleri saksı dibine kadar ulaşan orkide
saksı tabağındaki suyu emer ve suya doyar. Ancak orkidenizin kökleri henüz saksı dibine kadar ulaşmadıysa bu suyu ememeyecektir ve yeteri kadar su alamayacaktır. Her orkide için sulama tekniği farklıdır. 16. püf nokta: yaprak hastalıklarını iyi tanıma. Eğer hasta olmuş bir orkideye zamanında ilk müdahaleyi yaparsanız bitkinizi kurtarırsınız, hızlıca toparlanmasını sağlayıp çiçeklenmenin önünü açarsınız. Yapraklar orkidenin hasta mı olduğunun ya da herhangi bir mineral eksikliğinin mi olduğunun en büyük işaretçisidir. Bunları öğrenin ve orkidenizi takip edin. 17. püf nokta: klorsuz ve dinlenmiş su vermek. Ben cam şişelere çeşme suyunu koyuyorum ve en az 3-4 gün dinlendirdikten sonra orkidelerime güvenle veriyorum. Sizler de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Evet, bugün sizlere orkidelere çiçek açtırmak için bildiğim tüm sırları, tüm yöntemleri anlattım. Lütfen videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bana destek olun, desteğiniz çok önemli. Kanalımı sevdiklerinizle paylaşın ve daha da büyük bir aile olalım. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.